Herkese merhaba. Bu videoda Revit ile duvar çizmekten bahsedeceğim. Architecture template açacağız, yani mimari bir şablon açarak duvar çizmeye başlayalım. Dosyamız açıldığında sol tarafta Properties, sağ tarafta Project Browser var. Project Browser'dan hangi katta olduğumuzu görebiliriz. Properties'ten de çizim özellikleriyle ilgili bilgilere ulaşacağız. Bunlardan birazdan bahsedeceğim. Duvar çizmeye başlamadan önce proje birimimizi değiştirelim. Manage, Project Unit. Buradan uzunluk ölçümüzü milimetre, santimetre, metre yapabiliriz. Metre yapalım. Architecture sekmesinin altından Wall komutuyla duvar çizebiliriz. Wall komutuna tıkladığımızda Properties'te duvar tipimizle ilgili bilgiler var. Buradan hangi duvarı çizmek istiyorsanız bunları seçebiliyorsunuz. Ona göre duvar çiziyorsunuz. Buna daha sonra detaylı bir anlatım yapacağım. Şimdilik gerek görmüyorum. Şu an komutun içindeyiz. Duvarımızı çizebiliriz. Hemen bir örnekle çizelim. İstersek bu şekilde üzerinde görünen uzunlukla, istersek de klavyeden uzunluk belirterek duvarımızı çizebiliriz. Evet, ilk duvarımızı oluşturduk. Bir oda gibi bir şey oluşturduk. Escape komutuyla komuttan çıktım. Escape tuşuyla komuttan çıktım. Şimdi tekrar duvar komutuna gelelim. Wall komutuna. Burada bahsetmek istediğim birkaç şey var. Burada height ve dip var. Yani duvarı yukarıya doğru veya aşağıya doğru çizebilirsiniz. Biz birinci kat planındayız ve ikinci kata doğru bir duvar çizmemiz lazım. Eğer ikinci kata gelip bir duvar çizersek burada bunu dip yapıp birinci kata bir duvar çizebiliriz. Gördüğünüz gibi duvarımız birinci katta. İkinci kattan başlayıp birinci kata gittiğini görebiliyoruz. Şimdi bunları silelim. Tekrar duvar komutuna gelelim. Birinci kattayız. İkinci kata duvar çizmek istiyoruz. Burada hangi kata duvar çizmek istediğinizi veya kat bağlantısı olmadan belirteceğim yükseklikte bir duvar çizmek istediğimizi söylüyoruz. Mesela şimdi ikinci kata kadar bir duvar çizmek istediğimi söylüyorum. Ve duvarımı oluşturdum. Doğu görünümünden baktığımda duvarım birinci kattan başlayıp ikinci katta bittiğini görüyoruz. Bir örnek daha yapalım. Duvarımın kat bağlantısı olmadan benim belirteceğim yükseklikte çizilmesini istiyorum. Mesela 4 metre yüksekliğinde dedim. Tekrar doğu görünümüne geldiğim zaman gördüğünüz gibi hiçbir kata bağlı olmadan verdiğim yükseklikte bir duvar çizmiş oldum. Şimdi biz ikinci kata kadar bir duvar çizmek istediğimizi söyleyerek devam edelim. Burada duvarın tutma noktaları var. Duvarın merkezinden tutarak çiziyoruz biz şu an. Gördüğünüz gibi duvarın merkezinden tutuyor. Burası duvar tipinize göre duvarın merkezi, yani duvarınızın sıvası olabilir veya dışında başka özellikleri olabilir. İç duvarınızın merkezine göre çiziyor. Finish face exterior duvarınızın dışını tutarak, yani tutma noktasını dışı olarak belirleyerek çiziyor. Finish face interior dediğiniz zaman da duvarınızı içten tutacak. Yani şöyle örneklendirmek gerekirse tutma noktası şu an iç kısmı oldu. Gördüğünüz gibi bu tarafa doğru, sol tarafa doğru gittiğimde iç kısmı burası oluyor. Sağ tarafa gittiğimde burası. Burada dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Biz merkezinden çizdiğimiz zaman duvarı bir ölçü verdiğimizde
Mesela 1 metre olmasını söylediğimde tekrar duvar çizerken buradaki ölçü 1 metre duvarın merkezi oluyor. Yani başlangıcından duvarın merkezine. Aslında ölçtüğümüzde burası 1 metre 10 santime denk geliyor. Çizdiğimiz duvar tipine göre değişir tabii bu. Bu yüzden duvar çizerken bitiş veya iç veya dış çizgilerinden çizerek ölçüler verirsek daha doğru olacaktır. Mesela buna 1 metre dediğimizde gördüğünüz gibi duvarın tamamı 1 metre. Chain komutu duvarı çizerken birleştirmeye devam etmesini sağlıyor. Yani duvar komutundan çıkmayarak birleştirerek çiziyor. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi devam ettiğim zaman duvarımı buradan çiziyor. Yani bir yerden tuttu ve devam ediyor. Eğer bu komutu devre dışı bırakırsam bir duvar çizdikten sonra devam etmeyecek ve duvarı çizmek için tekrar bir tutma noktası belirlemem gerekecek. Bu da duvarı devam etmek istemediğiniz zamanlarda işinize yarayacaktır. Offset dediği tuttuğunuz noktadan ne kadar uzaklıkta duvarınızı çizmek istediğinizle alakalı. Mesela buraya 1 diyelim. Şimdi ben burayı tuttuğumda duvarı buradan değil 1 metre offset diyerek çizecektir. Gördüğünüz gibi tutma noktasından 1 metre offsetleyerek çizdi. Bu da bazı durumlarda işimize yarayabilir. Duvarımıza birleşim noktalarına radius verebiliriz. Gördüğünüz gibi radius ayarını ayarlayarak duvar birleşimlerinizi radiuslayabilirsiniz. Bunu devre dışı bıraktığınızda 90 derecelik açıyla duvarı çiziyor. Şimdi hepsini silelim. Burada bahsetmek istediğim bir konu daha var. Burada birleştirmeleri her zaman yapsın veya birleştirme yapmasın. Şimdiye kadar birleştirme yaparak devam ediyorduk. Şimdi birleştirme yapmadan bir örnek göstermek gerekirse gördüğünüz gibi duvarı birleştirmedi. Bunu değiştirerek devam ediyorum. Gördüğünüz gibi duvarı birleştirdi. Bu şekilde de çizimler yapabilirsiniz. Buradan uzattığınızda duvarı bu şekilde de birleştirebilirsiniz. Tekrar duvar komutuna geldiğimizde şimdiye kadar hep çizgi çizerek duvarımızı çizdik. Yani line komutuyla. Şimdi modify sekmesi altında duvarımızı farklı şekillerde de çizebiliriz. Örneğin rectangle yapabiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir duvar yapıyor. Ve buradan bu araçları kullanarak değişik duvarlarda yapabilirsiniz tabii ki de. Saçma sapan duvarlarınız varsa bunları kullanabilirsiniz. Bu şekilde araç çubuklarını da kullanabiliriz. Duvarı çizerken dikkat etmemiz gerekenlerden bahsettim. Son olarak Properties sekmesinden biraz bahsetmek gerekirse duvarı çizerken burada değiştirdiğimiz ölçüleri aslında buradan da değiştirebiliriz. Burada Top Constraint ve Unconnect Height var. Aslında burada değiştirdiklerimiz Properties'te de değişiyor. Unconnect dediğimiz zaman az önce de bahsettiğim gibi hiçbir kata bağlamadan bir duvar çizmeye yarıyor. Ve buradan da aslında bunu değiştirebiliriz. Duvarı çizdikten sonra da değiştirebiliriz bunu. İstediğimiz yüksekliği buraya da yazabiliriz. Şimdi bir duvar ya da bir alan çizerek denemeler yapalım. Üç boyutlu görünüme geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi çizdiğimiz duvarlar birinci katta başlayıp ikinci katta bitti. Duvarı seçtiğimiz zaman buradan
ikinci katta bitsin diyebiliriz. Eğer demezsek ve buradaki yüksekliğe göre şu an ikinci katta bittiğini gösteriyor. Biz kat yüksekliğimizi değiştirdiğimiz zaman o duvar değişmeyecektir. Doğu görünümünden kat yüksekliğimizi değiştirebiliriz. Mesela 5 metre yapalım. Gördüğünüz gibi duvarlar şu an verdiğimiz ölçüde kalmış oldu. Burada bunu 5 metre yapmamız gerekir. Bir duvarımız yükseldi. Buradaki görünümden duvarların hepsini seçip uzatabiliriz, kısaltabiliriz veya bunların hepsini level 2'de bitmesini de sağlayabiliriz. Gördüğünüz gibi tekrar ikinci kata kadar devam etti. Kat yüksekliğimi tekrar değiştirdiğimde bu sefer duvarlar otomatik olarak kat yüksekliğime göre değişecek. Burada önemli olan kat yüksekliğine duvarınızı bağlamak. Bağlamak istemediğiniz duvarlar olabilir. Bunlar biraz daha aşağıda kalmasını istediğiniz duvarlar olabilir. Bunları özel olarak seçip yüksekliklerini belirleyebilirsiniz. Bu videoda anlatmak istediklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda kapılar, pencereler gibi ekipmanları nasıl çizebileceğimizden bahsedeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.